Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine aylak durmadım, sizlere harika bir turşu hazırladım. Hiçbir yerde bu tarifi bulamazsınız. Sadece benim kanalımda bulabilirsiniz. Evet, biber turşusu ama içini doldurarak hazırladım. Ne biberi? Kamber biber. Bir diğer ismi de domates biberi. Hadi hep birlikte başlayalım. Turşumuzu hazırlamak için ilk önce bahçemizde olan biberlerimizi topluyoruz. Ben bunları ekmiştim. Bayağı bir kızardılar. Artıkın kırmızısını, yeşilini Allah ne verdiyse turşuluk olacak kadar toplayacağım arkadaşlar. Karışık olarak yapacağım. Hem kırmızıdan hem de yeşilden. Sade kırmızılar az geldi gözüme. Biraz da yeşillerinden toplayıp turşumu hazırlayacağım. Çok değişik, çok lezzetli bir turşu, denemenizi tavsiye ederim. Yoksa da gidip pazardan alın. Evet. Bahçemde gördüğünüz gibi yeşilini, kırmızısını Allah ne verdiyse topladım. Gördüğünüz gibi bir tepsi, bakın tam bir tepsi biber toplamışım, karışık hepsinden. Mis mis, bakın dalından tazecik yeni koptu. Hemen bunları ne yapalım, hazırlamaya götürelim. Evet, biberlerimizi getirdik. Gördüğünüz gibi biberlerimiz burada. Şimdi ne yapacağız? İlk aşamada biberlerin tohumlarını çıkaracağız. Şöyle parmağınızı bastıracaksınız. Başka bir zorluğu yok. Böyle çıt 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 zaten çıkacaktır. Çıkaramayanlar da bir bıçak yardımıyla da etrafında fırdolayı sapın kestikleri zaman tohumu çıkarabilir. Evet arkadaşlar, buraya kadar videomu izlediyseniz, kanalıma da abone değilseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bu sayede beni de desteklemiş olursunuz. Evet, buraya kadar hatırlamamızı yaptık. Devam edelim tohumlarımızı çıkarmaya. Gördüğünüz gibi bir koca tepsi biber topladım. Bunları temizlemesi, ayırması bayağı bir zamanımı aldı. Evet arkadaşlar, kış geliyor yavaş yavaş ve bahçede biberleri artık azalmaya başladı. Bunlarda da turşusunu yapmamıştım. Yapalım bakalım mis gibi turşumuzu. Gördüğünüz gibi temizledik. Şimdi ne yapacağız? Bol suda yıkayacağız biberlerimizi. Kendi bahçemizden, ilacı yok, zehiri yok, hiçbir şey yok içinde. Sadece su ve hayvan kemresiyle büyüdüler. Şöyle bol suda bakın yıkıyorum. 2-3 su yıkadım mı zaten temizlenmiş olacaktır. Bir su yıkadık. İkinci suyumuzu da tekrar yıkıyoruz. Bu şekilde dediğim gibi 2 ya da 3 su yıkayacağım. Siz satın alırsanız biraz çokça yıkayın arkadaşlar. Elinizle de bura yıkayın. Çünkü ilaç atılmış olabilir. Her türlü tehlikeden kendinizi koruyun. Evet, gördüğünüz gibi biberlerimizi yıkadık. Sularını süzdürdük. Şöyle kenarda beklesin. Şimdi sıra geldi iç malzemesini hazırlamaya. İç malzemesi ne olacak? Burada bir tane lahanam var. 6 adet de havucum var. Şöyle lahananın yarısını hemen hemen kesiyorum. Küçük bir lahana aldım. Şimdi ben içini dolduracağım için çok kocaman bir lahana almadım. Yani ayrıyeten lahana turşusu onu da kuracağız tabii ki de, ama bu sefer domates biberi yani kamber biber turşusu kuruyoruz. Ama bu değişik, diğer yaptığım turşular gibi değil. Bu kamber biberin geçen sene de bir tarifini vermiştim. Onu fırında pişirmiştik arkadaşlar. Közleyerek hazırlamıştık ama bu közlenmeyecek. Lahanamızı ince incik, bakın rendelenmiş olacak şekilde kıyıyoruz. Böyle ince ince, kalın olmasın. Şöyle mümkün olduğunca küçülteceğiz. Yani isterseniz rendeleyebilirsiniz de, benim gibi de yapabilirsiniz. Şöyle ince ince kıydık güzelce. Burada da havuçlarım var dediğim gibi. Havuçlarımı da şöyle kabuklarını soyuyorum. Havuçlarımı da üzerine rendeleyeceğim. Evet. Bu değişik bir biber çeşidi oluyor arkadaşlar. Kamber biber biliyorsunuz toparlak ve sert kabuklu. Bunu fırında kızartılarak hazırlanan bir turşusu var. Onun bakın linkini yukarı bırakacağım. Bakabilirsiniz önerilen kısımlarına da. O da çok lezzetli oluyor ama bu değişik olsun. Bu sefer de doldurarak hazırlamak istedim. Evet. Havucu da rendeledik. Şöyle bir karıştıralım. Şöyle bir harmanlayalım bakalım. Hepsi birbirine karışsın. Evet, karıştırdık. Çok güzel oldu. Burada da sarımsaklarımızı soydum, hazırladım. Onları da şöyle ufak ufak doğruyorum. Bütün olmasın. Ufak ufak olsun ki aromaları çıksın. Bayağı bir, ne kadar 6-7 kafa sarımsak soydum. Tabii benim bahçemde olan sarımsaklardan. Onları da ilave ediyorum.
2 kaşık da tuz ilave edeceğim şimdi bu karışımın içine. Bakın bu şekilde. Bu tuzu neden koyacağız? Şöyle karıştıracağız. Tuz biraz lahanayı yumuşatsın. Yani sertliğe gitsin ve birazcık yumuşasın. Ovuştura ovuştura bakın karıştırıyorum bu şekilde. Güzelce ne? Evet. Biraz yumuşamasını sağladı bu şekilde. Şimdi biberlerimizi dolduruyoruz. Bakın aldığı kadar içlerine parmağımızla bastırarak biberlerimizi dolduruyoruz. Şöyle koyalım. Evet arkadaşlar, sizlere birbirinden lezzetli birçok turşu tarifi verdim. Hepsi tam ölçülüdür, birebir ölçülüdür. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Asla yanılma, şaşma yapmaz. Biber turşuları, lahana turşuları, karışık turşular, birçok turşu tarifim var. Ayrıca üst kısma da önerilenlere de linklerini bırakacağım. Açıklama kısmında da bırakabilirim. Evet, gördüğünüz gibi yeşilini, kırmızısını, Allah ne verdiyse hepsini dolduruyorum. Bayağı bir biberim olduğu için arkadaşlar birazcık içim yetmedi. Azıcık daha rendeledim. Bereket var yani, havucumuz da var, lahanamız da var. Birazcık daha yeniden malzeme hazırladım tamamen hepsini doldurmak için. Çünkü bolca ne olsun. Evet, şöyle bakın tepsiye de koyduk biberlerimizi. Bakın harika oldular. Şimdi hemen kavanozlara getirelim. Burada bir 5 kiloluk kavanozum var. Bakın arkadaşlar. Unutmayalım, 5 kiloluk kavanoza koyacağım. Şimdi nasıl koyacağız? Şöyle dolu kısımları üste gelecek şekilde biberlerimizi, bayağı büyük olduğu için ağzından girmesi biraz zor oldu. Ama sonuçta itire kaka yerleştirdik. Şöyle bakın alt kısmı önce diziyoruz. Yeşil kırmızı karışık olarak tabii ki de biraz şekil de verebilirim. Şimdi bakın alt kısmını dizdik ya, üstüne de tekrar o açık ağzı dolu olanların üzerine tekrar aynı şekilde oturtturuyoruz ki salamurayı koyduğumuz zaman içinde malzeme dağılmasın, çıkmasın. Bastıra bastıra. Kavanozu bastıra bastıra bakın etrafından üzerlerine muhakkak gelmesini böyle yani sağlıyorum ki çıkmasın içindeki malzemeler salamurayı döktüğümüz zaman. Bu şekilde. Yani ters koymayın, yandan koymayın çünkü dökülmesin. Mümkün olduğunca böyle üst üste gelmesini sağlayın. Gördünüz mü? Bir kavanoz doldurdum. Daha burada nereden baksanız bir kavanoz daha biber çıkacak. Bayağı bir biber toplamışım. İşte üst üste getirerek bir kavanozu doldurdum. Çok güzel oldu. İncili boncuk gibi dizmişim. Şöyle kenara alalım. Kalanları ziyan mı olsun? Bakın yine bir 5 kiloluk bir kavanoz daha var. Hadi şimdi onları da dolduralım bakalım. Şöyle üst üste gelecek şekilde, artık bu ne kaldıysa da biraz karışık koyuyorum. Yani biraz ötekileri incili boncuk gibi dizdim ama bir yeşil bir kırmızı. Artık buna ne kaldıysa biraz ondan bundan. Haydi onu da doldurduk arkadaşlar. Toplamda bakın hiç kalmadı. Tam 2 kavanoz turşum oldu. Evet, şimdi salamurasını yapmaya geldi sıra. Şimdi ayrı ayrı koyacağım kavanozlara salamurayı ki herkes bilsin. Çünkü ikisini bir yere koyarsam olmaz. Evet, 5 kiloluk kavanoz için yapıyoruz. 5 yemek kaşığı kaya tuzu, çekilmiş kaya tuzu koyacağım. Çünkü erimesini istiyorum. İri iri kalmasını istemiyorum. Üzerine de 2 yemek kaşığı şeker koyuyorum. 5 bardak üzüm sirkesi. Bakın sirkemi yeni aldım. Bitti benim sirkem yine. Biraz fazla turşu yaptığım için haliyle sirke de dayanmıyor. Tam 5 su bardağı standart içme su bardaklarından sirke döküyorum. Şimdi suyu koymayacağım. Suyu sonradan koyacağım. Neden? Daha sonra yavaş yavaş dökeceğim. Ama şimdi şu tuzun erimesi için ilk aşamada sirkeyle güzelce karıştırdım. Kavanozun bir tanesine bakın bu karışımı dökeceğim. İkisini birden yapmıyorum ki herkes öğrensin diye. Bir tek ölçüsüne göre veriyorum arkadaşlar. Siz ne kadar yaparsanız ona göre ayarlayın. 5 bardak sirke, 5 yemek kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı şeker. İşte ölçümüz bu. Bakın şöyle döküyoruz. Bu hazırladığımız karışım bakın kavanozun şu anda dibinde. İşte. Şimdi bunu kenara alalım. Yine aynı ölçü.
Çünkü kavanozlarımız da 5 kilo olduğu için yine aynı ölçü. 5 kaşık tuz, 2 kaşık şeker ve 5 su bardağı sirke. Şöyle onu da karıştırdık. Erittik tuzunu. İri kaya tuzu koymadım bu sefer. Çekilmiş yine kaya tuzu da çekilmiş olanı koydum arkadaşlar ki çabuk erisin. Şimdi üzerine içilebilir kireçsiz su. Bunu unutmayın. Şöyle dolduruyoruz. Bidonların aldığı kadar tamamen dolduruyoruz. Çünkü şimdi bunu alt üst getiremeyeceğim arkadaşlar. Getiremeyeceğim için haliyle tuzu eriterek koymak istedim. Yoksa başka bir şey yok. Şimdi üzerlerine bir tane bakın asma yaprağı varsa, yoksa da koymayın. Hiç de önemli değil. Şöyle yine asmadan şöyle çubuklar kestim ben. Bunları da böyle bakın bastırsın diye, salamuranın içinde kalsınlar diye üzerine şöyle kapak yapıyorum. Bu şekilde. Evet. Kapağını da yapıyorum ki yukarı kalkmasın. Çünkü bunların kapakta içine göçen kapak değil. Düz kapak. Onun için yukarı kalkabilir. Garanti olsun. Biz tedbirimizi alalım. Evinizde varsa şöyle aparatlar da satılır. Onlardan da koyabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle kapaklarını da kapatıyoruz. İşte turşumuz hazır. Fazla bunu böyle alt üst getirmiyorum. Bu şekilde yavaş yavaş sirkesi suyu birbirine karışacak tabii ki de. Bakın. Çünkü içindeki malzemelerin çıkmasını, dağılmasını istemiyorum. Turşumuz mis gibi hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Gidin alın pazardan birazcık sizde. Kamber biber deyin, domates biber deyin. Her şekilde var yani pazarda bunlar. Yapın turşunuzu mis gibi ağız tadıyla yiyin. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşça kalın, afiyetle kalın, kendinize iyi bakın.